Merhabalar. Sevimli kulaklı yüzük yapmaya hazır mısınız? İşte size hemen örebileceğiniz harika bir tarif. Malzemeler: turuncu kahverengi iplik, siyah renk iplik, 2 milimetre makas, dikiş iğnesi. 5 zincir ilmek çekin. Beş zincir ilmeği çektikten sonra işi çevirin. İpliği çevirerek diğer taraftan çalışmaya başlayın. Çevirdiğiniz işte her zincir ilmeğine bir sık iğne yaparak toplam 5 sık iğne örün. Tığı ilk zincir ilmeğinize sokun ve ipliği çekerek ilk sık iğneyi yapın. Bu işlemi her zincir ilmeği için tekrarlayarak toplamda 5 sık iğne örün. Son sık iğneyi tamamladıktan sonra işi tekrar çevirin. Önceki sıradaki ilk sık iğne ilmeğine bir sık iğne örün. Her ilmeğe bir sık iğne örmeye devam edin. Toplam 5 sık iğne. İşi tekrar çevirin. Her yeni sırada her ilmeğe bir sık iğne örün. Toplam 5 sık iğne. İşi çevirin. İstediğiniz uzunluğa ulaşana kadar bu adımı tekrarlayın. Yeterli uzunluğa ulaştığınızda son sırayı tamamlayın, ancak işi çevirmeyin. İşi daire şeklinde tutun ve başlangıç kenarı ile son kenarı karşı karşıya getirin. Tığ ile her iki kenardan geçerek son sıranın her ilmeği ile başlangıç sırasının karşılık gelen ilmeği sık iğne yaparak birleştirin. Bu yüzük şeklinde bir daire oluşturacaktır. Yüzük çevirin. Siyah iplik alarak kulak örmeye başlıyoruz. Kenardan ikinci ilmekten başlayarak tek bir ilmeğe 5 sık iğne örüyoruz. Bu teknik genellikle amigurumi veya oyuncak örme projelerinde kulakları şekillendirmek için kullanılır. Detaylı olarak açıklayayım. Öncelikle koyu renk siyah ipliğinizi hazırlayın. İşleme başlamak için zincir sırasının kenarından ikinci ilmeği belirleyin. Bu seçtiğiniz ilmek kulağın temelini oluşturacak. Bu tek ilmeğin içine tam 5 adet sık iğne, kroşe dilinde sık iğne olarak bilinen nakış iğnesi olmadan sadece tığ ile yapılan en temel ve kısa örgü birimi yerleştirmeniz gerekiyor. Her sık iğne şöyle yapılır. İpliği ilmeğin içinden geçirin, ipliği çekin ve 2 ilmek elde edin. Tekrar ipliği çekerek ilmekleri tamamlayın. Aynı ilmeğe 5 kez bu işlemi tekrarladığınızda kulağın başlangıç kısmını oluşturmuş olacaksınız. Bu teknik sayesinde kulak için gerekli genişleme sağlanır ve istenen şekil elde edilir. Aynı şekilde diğer kulağı da örün. Bu teknikle ilk kulakta uyguladığınız adımları takip ederek ikinci kulağı da oluşturmanız gerekiyor. Yani siyah ipliği kullanarak kenardan ikinci ilmekten başlayın ve tek bir ilmeğe 5 sık iğne örün. Böylece her iki kulakta aynı boyut ve şekilde olacaktır. İki kulağın da simetrik ve birbirine benzer olması için aynı sayıda ilmek ve aynı tekniği kullanmanız önemlidir. Bu şekilde amigurumi projeniz daha profesyonel ve düzgün görünecektir. İplerin tüm uçlarını gizlemeyi unutmayın. İşinizi tamamladıktan sonra projenizdeki tüm ipuçlarını dikkatli bir şekilde gizlemeniz çok önemlidir. İpuçlarını gizleme işlemini her parçayı bitirdikten hemen sonra yaparsanız, projenin sonunda bu işi toplu halde yapmak zorunda kalmazsınız ve işiniz daha düzenli ilerler.
kulaklardan sonra tek bir siyah iplik ilmeği ile küçük bir burun yapmak istedim. Ve 2 ilmek ile de bir ağız yapmak istedim. Bu çok güzel bir detay olacak. Amigurumi projenize şöyle minik yüz detayları ekleyebilirsiniz. Burun için siyah iplikle çalışın. Yüzün burun kısmına geleceği yerde tek bir ilmek veya dikişle minik bir burun yapın. Bu dikişi biraz sıkı yaparsanız burun hafifçe kabarık görünecektir. Ağız için yine siyah iplik kullanın. 2 kısa ilmek veya dikiş yaparak basit bir ağız formu oluşturun. Gülümseyen bir ifade için ilmekleri hafif kavisli yapabilirsiniz. Bu küçük detaylar daha canlı ve sevimli bir ifade kazandıracaktır. Yüz ifadesini oluştururken parçaları birbirine göre dengeli yerleştirmeye dikkat edin ki yüz orantılı görünsün.